Herkesin beklediği o telefon şu anda elimde. Xiaomi 17 Pro Max'ten bahsediyorum. Ortam birazcık farklı çünkü şu anda Samet'in ofisindeyim arkadaşlar. Burada Xiaomi 17 Pro Max ile alakalı beraber videolar çektik ve ben de fırsatını bulmuşken sizlerle beraber bu yeni model hakkında bazı yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Telefona Antutu yükledik. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin gücüne baktık. Aynı zamanda kamerasıyla da birbirinden güzel fotoğraflar çektik. Hatta yeri geldiğinde iPhone 17 Pro Max'te de bazı karşılaştırmalar var. Şimdi ilk olarak telefonun tasarım ayrıntılarından başlamak istiyorum. Evet, ilk olarak tabii ki de bu arka ekran. Xiaomi bu arka tarafı 2.9 inçlik 120 Hz tazeleme oranına sahip bir ekran koymuş ve bu ekran üzerinden hem bildirimlerimizi kontrol edebiliyoruz hem de arka kamerayla çektiğimiz görüntülerden kendi ön izlememizi rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Siz de zaten şu anda nasıl kullanıldığını da görebilirsiniz. Bu arada bu ekran 3500 nitlik tepe parlaklığa sahip. Bu da oldukça yüksek bir değer. Telefonu elime aldığım zaman bu arka taraftaki ekran hiç de rahatsız etmiyor. Hatta şöyle telefonu masaya koyduğum zaman ufak tefek sallanma var. Bu arada ben bu yok zannediyordum. Şöyle sağ üst taraftaki çıkıntı, yani kameranın çıkıntısından dolayı ufak tefek sallanmalar olabiliyor. Telefonu elime aldığım zaman 6.9 inçlik devasa bir ekran var ve şu ana kadar Xiaomi'nin ürettiği en yüksek ekran kasa oranına sahip telefon olduğunu söyleyebiliriz. Çerçeveleri oldukça ince ve bu ekran Dolby Vision desteğine sahip ve 120 Hz'lik tazeleme oranıyla karşımıza çıkıyor. 1200 ile 2608 çözünürlüğünde bir ekranımız var ve bu ekran 416 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Kameraya geçmeden önce ilk olarak işlemci performansından bahsedeceğim. Şu anda bendeki model 16 GB RAM ve 512 GB'lık dahili depolama alanı ile geliyor ve Antutu performansına baktığımızda 3.214.000'lik bir puan karşımıza çıkıyor ki iPhone 17 Pro Max'te de aynı testi yaptığımızda 2 milyon küsür puan aldığını görmüştük. Yani şu anda Android'in en güçlü işlemcisine sahip olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelen Xiaomi 17 Pro Max Antutu'da şu anda alınabilecek en yüksek puanı aldı. Tabii ki de önümüzdeki dönemlerde bu işlemciye sahip olan farklı telefonlar tanıtıldıkça yine benzer puanlar karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Bu arada yaptığımız test boyunca 5 derecelik bir artış ve %3'lük de bir pil düşüşü oldu ki Antutu testinde bence yeterli bir düşüş. Yaklaşık 8-10 dakika falan sürüyor. Bu arada bu kılıfını da göstermek istiyorum. Bu da kutu içerisinden çıkan kılıfı. Bu arka tarafındaki ekranı bu kılıfla beraber kapatabiliyoruz. Şöyle kapattığım zaman arkadaki ekranla 0'a 0 oluyor. Çok da böyle kamerayı koruduğu söylenemez. Yani böyle kamerayı koruması için yan tarafta bir çerçevesi var. Yani telefonu bu şekilde bıraktığım zaman kameradan önce kılıfı değiyor. Ama yine de bu arkadaki ekran sürekli açık kalıyor arkadaşlar. Bu arada hem ön hem de arka ekran için özel bir koruma teknolojisi geliştiriliyor. Dragon Crystal Glass 3 ismi verilen bir koruma teknolojisi karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik kamera tarafına. Bu telefon ilk tanıtıldığında ben arka ekranın çok ilgi göreceğini düşünmüştüm. Baktığımız zaman bu arka ekranla widgetlara girebiliyoruz. İşte uçak biniş kartı, bildirimler, bunları yapabiliyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama beni mest eden asıl olay kamerası oldu. Yani her ne kadar bu arka ekran bir pazarlama stratejisinin bir ürünü olsa da %100 kullanışlı diyemem. Yani ben sadece kendi fotoğrafımı çekmek için bu arkayı kullanabilirim. Ama kamera performans tarafına baktığımız zaman Xiaomi 15 Ultra ile kıyasladığımda, ki onunla da zamanında çok fotoğraf, video çekmiştim. Onunla kıyasladığım zaman Xiaomi 15 Ultra'dan kat kat daha iyi bir performans sergiledi. İlk olarak kamera özelliklerini anlatmak istiyorum. Xiaomi tüm kameralarında 50 megapiksellik çözünürlüğü korumuş. Ana kamerası 50 megapiksel f1.7 diyafram açıklığına sahip ki zaten gece fotoğraflarında da sergilediği performansı görüntüleyebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Fakat yine de Xiaomi telefonlarda olan kontrast arttırma her zamanki gibi var. Yani ben kendi suratımı çektiğim zaman arka plandan rahatlıkla ayrıştırılabiliyorum. Keskinliğim çok yüksek. Yüzümün ayrıntıları yine çok hoşuma gitti. Yüzümdeki tüm benler, tüm ayrıntılar gözükebiliyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Fakat kontrast konusuna baktığımız zaman telefonun yeterli dinamik aralığı olmasına rağmen ben çok yüksek kontrastlı fotoğraflarla karşılaştım. Bu da iPhone 17 Pro Max ile beraber fotoğrafları çekildiği zaman kontrast tarafında biraz daha geride olduğu anlamına geliyor. Fakat çekilen fotoğrafların ve videoların alan derinliği konusunda, çözünürlüğü konusundaki performansına diyecek yok. Bence şu anda DxOMark'a göre, farklı platformlara göre çok üst sıralarda olması gereken bir telefon. İkinci kameramız da yine 50 megapiksel periskop telefoto. Üçüncü kameramız da ultra geniş açılı lens. Bu arada
şunu da belirtmiş olayım. Bu telefonla yine 120x'e kadar dijital zoom yapabiliyoruz. Eğer optik zoom yapmak isterseniz de periskop telefoto lensle beraber 5x optik zoom yapabiliyorsunuz. Ön tarafına baktığımızda 50 megapiksellik f2.2'lik bir kamerası var. Hem ön hem de arka kamera 4K 60 kare çekebiliyor. Arka kamerada zaten HDR log video destekleri var. Aynı zamanda arka kamera 8K 30 kare videolarda çekebiliyor. Ben telefonun kameralarını anlatırken zaten çektiğimiz fotoğraflara göz attınız. Fakat bir de hem fotoğraf hem de videolara beraber bakalım. Daha sonrasında diğer özellikleriyle devam edeceğim. Evet, fotoğraf ve videoları gördünüz. Sizce performansı nasıl? Xiaomi 16 Ultra yerine 17 Pro Max'in çıkmasına değecek bir kamera performansı mı? Bu arada çok kutu içeriğinden bahsetmedim ama yanımda zaten kutusu da duruyor. Normal diğer telefonlarına göre gerçekten uzun bir kutuya sahip. Şöyle yan yana koyarsam daha rahat anlayacaksınız. İçerisinde 100 wattlık bir adaptörü var ve bu adaptörün yanında tip A'dan tip C'ye de bir kablosu geliyor. Şarj özelliklerinde şunlardan da bahsedeyim. 50 wattlık kablosuz şarj ve 22,5 wattlık ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Bu arada arka ekran özelleştirmesini de sizlerle beraber yapmak istiyorum. Şimdi ayarlarda zaten Rear Display'i görüyoruz. Buradan arka ekranı istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Şu an mesela burada bir saat animasyonu yapayım. Evet, şu anda değişti. Şöyle çift tıkladığımız zaman da yüksek parlaklıkla beraber yine bu ekranı görebiliyoruz. Burada yine birbirinden farklı saat efektleri bulunuyor. Şu civcivi yaptıktan sonra aşağıdaki diğer özelliklere de bakalım. Kendi fotoğrafımızı ekleyebiliyoruz. Aşağıdan muhtemelen burada cartoon efektleri bulunuyor. Kişiselleştirilmiş wallpaper da buradan ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda yapay zeka ile fotoğraf oluşturmak da mümkün. Şöyle bir görsel ekle yapalım. Tamamen siyah yaptık bu arada. Şöyle galeriden kendi fotoğrafımı yapayım mesela. Bunun kalitesini çok merak ediyorum. Bayağı yüksek çözünürlüklü oldu. Bunun az sonra yakın çekimini de gösteririm size. Beklediğimden çok daha net oldu. Bunun dışında arka ekranda da yine Always On Display var. Yani ben masaya koyduğum zaman hem koyduğum wallpaper'ı eğer istersem saatimi de görüntüleyebiliyorum. Bir arama ekranı geldiği zaman da bu arka ekrandan kullanmak mümkün. Bu arka ekranı 120 Hz yapmışlar. İlk sızıntılarda daha öncesinde çektiğim videoda 60 Hz olacağını söylemiştim. Ama Xiaomi bizi şaşırttı ve Mix Flip modelinde olduğu gibi 120 Hz'lik ikinci ekranı bu telefona koydu. Biraz da HyperOS'ten bahsetmek istiyorum. Telefon piyasaya ilk sürüldüğünde içerisindeki yazılımın HyperOS 3 olacağını görmüştük. Zaten tanıtımdan haftalar önce HyperOS 3 sürümü de tanıtılmıştı. Genel olarak özelliklerine bakacak olursak HyperOS 2 sürümüne çok benziyor. Fakat gelen yeni özellikler var. Örneğin üst tarafında bir ada bulunuyor. Mesela kronometre başlattığım zaman üst tarafında Süper Ada ismi verilen bir ada var. Bunu iPhone'un dinamik adasına benzetebilirsiniz. Bu yalnızca kronometrede değil, birçok uygulamada entegre olacak gibi gözüküyor. Fakat işler Türkiye'ye geldiği zaman, örneğin ben bir yemek uygulamasından sipariş verdiğimde buradaki adadan güncel olarak siparişin nerede olduğunu görüntüleyebilecek miyim? Tabii ki şu anda biraz farazi konuşuyorum. Elimde Xiaomi 17 Pro Max var ama bu telefonun resmi olarak Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ama olur da Türkiye'ye gelirse bu ada uygulamalarla tam entegrasyon sağlayabilir mi? Yani şu anda ben kronometrede veya Xiaomi'nin birkaç yerleşik uygulamasında bu adayı kullanabiliyorum ama önemli olan, dediğim gibi, Türkiye'ye geldiği zaman uygulamalarda kullanabilmek. Şu anda dinamik adadan pek de farkı yok gördüğüm kadarıyla ve genel olarak HyperOS 2 ile de arasında pek bir fark bulunmuyor gibi. Tabii ki temasal olarak değişiklikler de illaki vardır. Yani şu anda ben ekran kaydını başlatıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonlar biraz daha farklıymış gibi geldi. Arkadaki temada ufak tefek de olsa bazı farklılıklara sahip gibi geldi. Tabii ki burada HyperOS 2 ile de yan yana koymak gerekiyor. Çin servislerine özel olan diğer özellikler de bulunuyor fakat bunları
bunları muhtemelen %90'ını Türkiye'de kullanmıyoruzdur diye düşünüyorum. Şöyle ekran videomuzu durduralım. Ben de artık Xiaomi 17 Pro Max hakkında son yorumlarımı sizlerle paylaşayım. Telefonun hissiyatı çok güzel. Ekran kasa oranını ben çok beğendim. Oldukça ince çerçevelere sahip. Çektiğimiz fotoğraf ve videolar da gerçekten çok güzeldi. Yani düşük ışıkta gerçekten iyi iş çıkartıyor ama geniş açılı lense geçtiğimiz zaman ışık hüzmeleri çok fazla belli oluyor. Şöyle arka tarafa da yansımamızı geçirdiğimiz zaman buradan fotoğraf, video çekebiliyoruz. Kendi ön izlememizi görebiliyoruz. Geniş açıyla çekmeme rağmen gerçekten çok net çekmiş. Evet, geldik son yorumlara. Ben tasarım olarak beğendim. Arkadaki ekran da gayet kullanışlı. Pro versiyonu muhtemelen tek elle kullanıma daha uygun bir model olacaktır. Antutu skoru beni çok şaşırttı. 3.200.000'lik bir skor gerçekten çok yüksek. Yine fotoğraflarda da Leica keskinliğini kullanabiliyoruz. Bana kalırsa Xiaomi iPhone kullanıcılarını kendisine çekemez ama farklı marka Android kullananları kesinlikle kendisine çekebilir diye düşünüyorum ki alınan son raporlara göre de Çin'deki Xiaomi 17 serisinin satışları geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 15'e göre %20 düşmüş. Fakat bu önümüzdeki dönemlerde ve farklı pazarlarda değişir diye düşünüyorum. Çünkü Xiaomi'nin asıl amacı Çin pazarındaki iPhone kullanıcısını çekmekti. Sizce Apple'la rekabet edebilir bir telefon mu? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni de sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.